telefonu masanın üstüne koymuş. Düğmeleri iliklemiş Mahmut Bey. Karşısına durmuş, efendim diyormuş. Ondan bir de baksak da hanımı. Bir de bana telefon açtı. Ali ya dedi, benim dedi hanımmış dedi. Bana dedi İçişleri Bak, senin İçişleri Bakanın o değil mi dedim. Şimdi Çok güzelmiş. gördükçe böyle şey yapıyor. Çilek tarlasında Ali ve Kezban Serbest'le beraberiz. Bize kısaca kendinden bahseder misin? Konya Hüyük Çavuş Mahallesindenim. 1956 doğumluyum. 62 yaşındayım. Milli Eğitimden emekliyim. 2003 yılında emekli oldum. 2003 yılından bu tarafa köyde yaşıyorum. Beyşehir'e de gidip geliyorum arada. 3 çocuğum var. Birisi 81 doğumlu, birisi 82 doğumlu, birisi de 85 doğumlu, 32 yaşında. Evlendirdin mi onları? Üçü de evli. 3 gelinim var. 3 gelinim değil, kızım üçü de. Tabii çok güzel. Evet. Öyle demen çok Evet. güzel. Yaşamında her istediğini yapabildin mi? O Şunu da mümkün yapamadım dediğim bir şey var mı böyle içinde kalan? değil. Tek sağlığım iyi olsun ki benim hani dizlerimde menisküs yırtığından ameliyat oldum. Ha, geçmiş olsun. 2 defa. İstediğim hani sağlığım olsa başka hiçbir şey istemiyorum yani. Kaç yıldır çilek yetiştiriyorsun? 2007'den Yani emekli oldun, 2007'de buraya başladım. köyüne geldin. Köyüme geldim de köye 5 yıl sonra geldim. Geç gelmişsin biraz. O zaman Beyşehir'de duruyordum. Orada evim sebze ekiyordum. sonra ne oldu? Oradaki sebze şebeke suyundan suladığımız için sebzeleri Maliyet. pahalıya evet. mal oldu. 200 lira gibi bir su parası gelince dedim ben bu paraya köyde bütün malımı sularım diye. Doğru. O Bu düşünceyle- tarla da senin Evet, zaten. evet. Sonra başladın çilek yetiştirmeye. Millet ekiyordu. Bizde işte gölet yapıldı. 2007 yılında yapıldı. Ha, 2008'de gölet yapıldığı için yapıldı. sulama- Sulama suyu olunca geldik. Güzel. Memnunum hayatımdan. Çok güzel. Hani vakit geçiremeyeceğim diye bir problemim yok şu anda. Hanımla beraber Evet, hanımla çalışıyorsunuz. beraber. Kezban Hanım. Evet. Ne güzel. Peki sevdiğiniz yönleriniz neler kendinizde? Sevmediğiniz, değiştirmek istediğiniz huylarınız var mı? Tabii bunu hanıma sormak lazım da önce bir sana sorayım. Ben işte aşı aşılıyorum. Aşı yaptığım için hoşuma gidiyor hani yaptığım şey. Onun meyvesini böyle şeylerini görünce daha mutlu oluyorum. Neyi aşılıyorsun? Çilekler, Çeşit neyi? değiştiriyorum ağaçlarda. Ha, ağaçlarda. Sebze meyvede meyvelerde çeşit değiştiriyorum. Çeşit değiştirdiğim için aşıladığım şey tuttu mu meyvesini de verdi mi ondan mutlu oluyorum ben. Mutlu oluyorsun. Hı. Kezban Hanım, Efendim, kolay gelsin. sağ ol. Bak dedim ona, sevdiğin yönlerin neler, sevmediğin yönlerin neler? Diyor aşı yaptığım zaman güzel, onu seviyorum diyor. Ama kendisiyle ilgili huysuzlukları var mı onun mesela? Aç ne desem verelim acı örkesi oldum oluyor. Ne yapıyor? Sinirlendim oluyor derim. Aa, hep sinir. Herkeste var o. Sinir işte başka bir şey yok. Eğiliyor değil. Sağ ol. Geri dönüp baktığında bu hayattan ne öğrendin? Dünyanın boş olduğunu. Öyle mi? Dünya Acı. acı. Hani Biraz daha açar Geride- mısın? Dünya boş. Neden dünya boş? bir hoşça daha bırakabiliyorsan geride hani anıldığında bir Allah razı olsun diyebiliyorlarsa arkandan o. Başka hani yaptığın kötülükle bir de o karşı taraftaki lanet okuduktan sonra dünyanın ne hükmü var? Hiçbir bence? anlamı yok. İşte geldik işte gidiyoruz. Doğru. Şen olsun Halep şehri diye. Doğru. Bizimle bir anınızı paylaşır mısınız? Şimdi bir arkadaşım var. Bingöl'den şube müdür olarak geldi bizim daireye. Ben de telefonun başındayım. Sen neredeydin o zaman? Ben- Okulda. Beyşehir'de Milli Eğitim'de. Milli Eğitim'de, hı hı. Merkezde. Merkezde. Telefon geldi. Hanımından telefon geliyor. Bağladım oraya. Santrallı o zaman telefonlar. Hocam İçişleri Bakanı görüşecek dedim. Ben onun İçişleri Bakanı. Telefonu masanın üstüne koymuş. Düğmeleri iliklemiş Mahmut Bey. Karşısına durmuş, efendim diyormuş. Ondan bir de baksak da hanımı. Bir de bana telefon açtı.
Ali ya dedi bizim dedi hanımmış dedi. Bana dedi İçişleri Bak. Senin İçişleri Bakanın o değil mi dedim. Şimdi Çok güzelmiş. gördükçe böyle şey yapıyor hani Takılıyor sana. takılıyor. İçişleri Bakanı çok güzel bir anıymış falan. Çok teşekkür. Bir şey değil. Bu şehri seviyor musun? Seviyorum. Neden? Doğduğum büyüdüğüm yer. Herkese hani bülbülü altın kafese koymuşlar. Kafesten çıkarınca gitmiş çalıya konmuş. Heh. Çalıya konmuş. Senin hani özlemin o çalı mıydı? Hani bizim de buralarda doğduk. Evet İstanbul'a da gittik. İzmir'e de gittik. Fakat nereye gitsen memleketin şeyini vermiyor. Tadı başka. Tadı başka. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkürler. Biz de çok Hoş teşekkür geldiniz. ederiz.